Evet arkadaşlar, şimdi atımızın ağzını yapacağız. Bunun için beyaz kullanıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 yaptık. Kapatıyoruz. Sihirli halkamızı kapattık. Bu sırada 6 arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 arttırma yaptık. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma. 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 Bir sık iğne, bir arttırma ve son olarak bir sık iğne ve bir arttırma yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra 2 sıra düz bir şekilde eksiltme, artırma yapmadan örüyoruz. Bu şekilde 2 sıra düz örüyoruz. Burada 2 sıra düz ördükten sonra 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Çektiğimiz zincirin üzerine ikinciden itibaren 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Şimdi buradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradan ilmek kaydırma ile şu şekilde ilmek kaydırma ile kapatıyoruz ve biraz uzun ip bırakıyoruz dikmek için, kesiyoruz. İşaretleyici olarak kullandığımızda keselim. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu da büyük iğne ile şuradan tutturabiliriz. Evet. İpimizi iğnemizden geçirelim. Dikerken önce
Şurayı şu şekilde yapıyoruz. Burayı gizliyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu şekilde buradan batıyoruz. Bir önceki çıktığımızdan, daha sonra diğerinden. Yine aynı şekilde buradan. Şimdi buradan çevirmeye başlayacağız. Şöyle daha düzgün olması için görmeye çalışıyorum. Maalesef iğnemizi kırdık. Bu da nazarımız olsun. Ben bir iğnemi takayım. Evet, iğnemizi taktım. Geçiremedik bu noktadan nedense. Biraz sıkı ördüğüm için sanırım ben. Aslında uzun zamandır iğne kırmıyorum açıkçası. Dediğim gibi nazar diyelim. Bu şekilde buradan dediğim gibi bir tane buradan, bir tane buradan. Şunu geçireyim ki buradan, çünkü yine bir döneme çalacağız. Şu iğnemizi çıkartayım ben artık. Şu şekilde buradan devam edeceğiz. Şurayı dikmek için yani boş ilmekten çıkmaya çalışıyorum şu an. Ama çıkamadım. İğneyi de çıkartayım. Evet. Doğru ilmeği tutturmaya çalışıyorum şu şekilde.
O yüzden biraz zorluyor beni. Her zaman söylüyorum, çok sıkı ördüğünüzde bu dikiş işleri biraz daha zorlar. Özellikle küçüklerde. Ben pensemi alayım. Evet, ben pensemi aldım arkadaşlar. Bu penseler de işinizi görür şu şekilde. Ben yanıma almamıştım. Ama dediğim gibi bu dikişi de hani biraz göstermek istediğim için bakalım nereye? Şuraya batacağız. Pardon. Buradan geri çıkıyorum çünkü bu üstten alacağız bunu. Üstten alıp sonra buraya batacağız. Bakalım. Bu şekilde şuradan şöyle bir parça elyaf alıyoruz. Cımbızımızı da alıyoruz. Şu yan kısımdan biraz açtıralım önce. Şu şekilde. Bu kısmı dolduruyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz. Ve yine dikmeye devam ediyoruz aynı şekilde. Aslında bu dikim işi arkadaşlar birazcık göz yordamı. Hani neresi daha böyle güzel geliyorsa o noktaya batarak dikersek böyle emin olun daha güzel duracaktır. Yani biraz bence şartlamamak gerekiyor. Mesela ben şimdi bunu buradan çıkacağım. Yine pensemin yardımıyla daha kolay olacak. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Şurada kalan boşluğum var. Mesela burada kahverengi ipim görünüyor. O yüzden ben buraya batacağım. Bir diğer kısımdan çıkacağım. Bu kahverengiliği kapatacağım burada. Daha sonra tekrar karşı tarafa geçeceğim. Artık buradan sonra koparacağım çünkü. Evet. Burası bu şekilde oldu. Şimdi ben şu gözlerini şu şekilde şuradan herhangi bir yerden girdim.
Şimdi açıkçası uzun zaman oldu yapalı. Ama ben her zaman uyguladığım şekilde yapmaya çalışacağım. Bunu içine gömüyoruz, çekiyoruz. Buradan batıyoruz. Doğru tutturmaya çalışıyorum noktayı. Yine pense yardımıyla şu şekilde sonra buradan herhangi bir yerden ama iplere batmadan çıkıyorum. Sonra hemen bu uçtan yine aynı şekilde buradan ve gülün üst kısmından çıkıyorum. Hemen biraz yandan çıkıyorum. Burayı görüyorum önce. Evet. Şöyle biraz gevşetirsek daha hoş bir görüntü olacak. Tekrar şu şekilde ipi gezdiriyoruz ki daha sağlam olsun. Hatta en son şuradan çıkabilirim. Zaten oraya saçları da yapacağız. Şimdi hemen yapmışken, iğnemizi almışken ama bunun için küt uçlu iğnemizi kullanmam gerekiyor. Ben şimdi iğnemi takıyorum. Çünkü ağzını yapacağım. Şu şekilde herhangi bir yerden batıyorum. Şöyle önce burun deliklerini yapacağım. Bunu burada içinde yok ediyoruz. Bunu buradan yok ediyoruz. Şu şekilde bir sonrakinden çıkıyorum. Ve şöyle şuradan hemen uygun olan yerden şu ipin altından geçiriyoruz. Ve buradan herhangi bir yerden çıkıyoruz. Önce şuradan bir yerden çıkacağım ben. Şöyle elimizle bir güzel bir görüntü verelim. Çünkü biraz sıktığımızda bu görüntü de bozuluyor bazen. Evet. Şu şekilde gezdirdiğimizde zaten elyaf tutacaktır ipimizi. Şimdi bunu hallettiğimize göre şimdi bence
kafamızı dikebiliriz. Kafamızı şu şekilde oturtuyoruz. Şurada denk gelen ilmekten şu şekilde ilmekten alıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle biraz netleştirip göstermek istiyorum. Şuradan ve şuradan. Buradan bir ilmeği aldık. Yine biraz önce çıktığımız ilmeğin içine batıyoruz. Bir yandan çıkıyoruz. Yine bir çıktığımız kafadan bir önceki çıktığımız ilmekten bir yandan. Ayağımıza takıldık. Bu şekilde dikiyoruz. Aynı dediğim gibi bir önceki ilmek, tek ilmek. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi boynumuzu da diktiğimize göre saç ve kuyruğunu yapalım. Şu şekilde lif ipleri, 2 katlı olan lif ipini kullanacağız. Ben daha önce kestim. Şu şekilde. Bunu istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Daha sonra zaten düzleştirip yine şimdi ben şöyle 2 tane alıyorum. Bu kuyruk kısmına şu şekilde aynı saç eker gibi bu şekilde birkaç tane buraya ekim yapıyoruz. Hemen şu altından da yapacağım. Yani hani şu an tamamen göz kararı yaptığım bir şey. Siz de hani istediğiniz şekilde nasıl güzel görünüyorsa gözünüze. Şu şekilde kuyruğumuzu ektim. Aynı şekilde tabi buraya şu şekilde alacağım ben. Şu ortanın bu tarafını arka saçlar için kullanacağız. Arkaya giden yele için. Yani tamamen normal bebeklerde saç ekimini nasıl yapıyorsak o şekilde şu şekilde ortadan battım. Hemen
yandan çıktım. İplerimi çekiyorum. Bazen takılıyorlar. Çünkü birkaç katlı aldığım için. Şimdi bunun şöyle göstereyim kısaca. Şu sırasına da yapacağız. Aynı şekilde. Daha sonra bu ön kısmını şu şekilde, ön kısmını da bu tarafa doğru yapacağız. Çok elyaflara batmamaya çalışıyorum. Bunları da ön tarafa doğru yapacağız. Daha sonra zaten bunları keseceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Aslında rastgele alıyorum. Orta göbekten batıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Siz bunun yoğunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buraya bir sıra, buraya bir sıra. Ben o şekilde ekeceğim. Sonra bir düzleştireceğim. Ondan sonra kesimini yapacağız. Evet arkadaşlar, burayı kısaca anlatacağım. Saç düzleştiricisiyle ben bunları düzleştirdim. Çünkü ip biraz daha hacim kazanıyor. Daha yumuşak bir görüntü oluyor. Daha sonra kesimini yaptım. Ben şurayı biraz kısa kestim. Bunu biraz daha uzun kesebilirsiniz. Buraya dökülebilir biraz daha. Ve böylece minik atımız bitti. Çok da sevimli oldu bence. Örmek isteyenler isterse yazılı tarifi Instagram'da da var. Instagram hesabımda da var. Beğenilerinizi eksik etmezseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Atımız da bittiğine göre o zaman daha sonra başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.